Hello Boys evreninin en karizmatik kötülerinden biri de şüphesiz Stryker'dır. Çünkü onun soylulara karşı olan öfkesi geçmişte yaşadığı bazı olaylara dayanmakta. Onun hikayesi tam olarak bilinmese de teorilerin onun geçmişte her şeyini kaybetmiş bir iblis olduğunu düşündürmekte. Hikayesi ise oldukça üzücü. Peki teorize edilmiş hikayesine bir bakalım. Stryker'ın geçmişi hakkında çok az şey biliniyor. Ancak sözleri Goichi ile ilgisi olan bir olayın Stryker'ın değer verdiği her şeyi kaybetmesine neden olduğunu gösteriyor. Bundan bir süre sonra onun suikastçı olmasına da zemin hazırlamıştır. Sizin bu konudaki fikir ve düşünceleriniz neler? Varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Stryker, ailesinin her zaman kızgın ve acı çektiği gazap halkasında doğdu. Genç yaşta Stryker'a bundan nefret etmesi söylendi ve neden birçok impin saf kan olmadıkları için asla yeterince güçlü olmadığını söylendi. Başka bir gazap savaşından sonra ailesi öldürüldü ve yalnız yaşamak zorunda kaldı. Kasaba kasaba sadece kendini hayatta tutmak için tuhaf işler yaptı. Daha sonra paralı asker olarak gruplara katıldı. Grupların neyi amaçladığını veya inançlarının ne olduğu umurunda bile değildi. Sadece ona ödeme yapmaları önemliydi. Tüm savaşlar gibi acımasızdı ve Stryker hedefleri öldürme konusunda birçok becerisini geliştirmişti. Ondan sonra büyük bir kasabaya yerleşmeye karar verdi. Orada sevimli bir kızla tanıştı. Onu kendi yetenekleriyle etkiledi ve birbirlerine aşık oldular. Bir çiftlikte bir aile kurarken güzel küçük çocuklara ve bir çiftliğe sahip oldular. Mahsul yetiştiriyor ve satıyorlardı. Bir gün arabası hiçliğin ortasında bozuldu ve aracını tamir edebilecek ekipmanı da yoktu. Sonra yanına onu soymak isteyen atlı bir kovboy çetesi geldi. Hızlı ve çevik olan Stryker'a karşı başarısız oldular. Onlar ölünce de atlarından birini alıp birlikte eve döndüler. Eve döndüklerinde ise çocukları bu ateşli ata hayran kaldılar ve çok sevdiler. At aynı zamanda arkadaş canlısıydı. Ona binerek güzel vakit geçirmişlerdi. Hikaye burada böldüğüm için çok üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir. Kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak da videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Sayının bu kadar artması da beni heyecanlandırdığı için bir aylık erken erişim videoları gelecektir. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Aile eğlenceli vakit geçirmek için yerel bir festivale gitmeye karar verir. Bir Goichi kraliyeti festivale ziyaret etmiştir. El sallıyor ve zamanlarının tadını çıkartıyordu. Stryker onlara güvenmiyor çünkü tüm bu tantana yapmacık ve kandırmaca geliyordu. Tüm bu gereksiz şatafat devam ederken Stryker ailesiyle vakit geçirmeye gayret gösteriyordu. Çocukları için şeker almaya gittiğinde karanlık, doğal olmayan bir fırtına ortaya çıktı ve bir savaş gerçekleşti. Stryker ailesini bulmak için koştu. Ancak bir patlama sonucu yere yığıldı. Gözleri yavaşça açıldığında iki Goichi kraliyetinin birbiriyle savaştığını görür. Stryker'ın ailesi ona yardım edebilmek için koştuğunu görür. Ancak Goichi onları görür ve dokunaç güçleri onların gücünü emmek için kullanır ve içlerindeki tüm yaşamı emer. Kendini fiziksel olarak güçlendirdikten sonra da ışınlanıp oradan gider. Stryker ölen ailesine acı içinde sürünür. İnanamayarak ve hiçbir şey söylemeden bayılır. Daha sonra bir klinikte uyanır. Hala bedeni alçıdaydı ama ailesinin kalıntılarını bulmak için kendini yataktan çıkarmaya zorladı. Nerede olduklarını keşfetti. Belediye başkanının emriyle saldırıdan sağ çıkamayan bir ceset yığınında çoktan yakılmışlardı. Düzgün bir cenaze töreni olmadan sadece kırık kalbini gömdü ve
sorumluları aramaya başladı. Evini sattı ve atıyla beraber bir kez daha yalnız bir paralı asker olarak ama bir suikastçı olarak çalışmaya başladı. Öldürme sayısı arttıkça temsilcisi ve öldürmesinin ne kadar metodik olduğuna dair istismarları da artmıştı. Yaptığı işlerden biri şimdiye kadarki en zorlu işi olan bir overlord'a suikast düzenlemekti. Yani Stolas'a. Cehennemde bilinen şöhretiyle daha iyi ödemeler ve daha zor hedefler alıyor, birer birer yavaş yavaş her öldürmenin tadını çıkartıyordu. Stryker'ın tüm bunları şimdiki evi olarak bilinen Gazap halkasının eşkıya ovasında devam ettirmekteydi. Stryker kişilik olarak narsist bir karakteri vardır. Bir repliğinde yüzlerce ceset sayım var. Kimsenin peşinden gitmekten korkmuyorum. Kadınlar, çocuklar, sevimli küçük yüzlü köpek yavrusu görülmüş şeyler. Önemli değil. Stryker için kraliyeti küçümsemesinin ve mavi kanla ilişki kuran herkesin ölümünü hak ettiğine inanmasının yanı sıra kendisini diğer implerden bile üstün gören kibirli bir üstüncülüktür. Narsisizmin bir vitrini olarak ininde komik bir şekilde abartılı bir penisi olan büyük bir heykeli de dahil olmak üzere onu öven çeşitli cazibe merkezleri bulunmuştur. Bencilliği ve bağnazlığının bir sonucu olarak Stryker kendisinden daha zayıf olanlarla özellikle de Moxie ile alay eder. Buna rağmen Blitzo'ya saygı duyuyor ve onu eşit olarak gördüğünü ima ediyor. İkisinin de çoğu impten daha iyi olduğunu iddia ediyor ve onu takım kurmaya ikna etmeye çalışıyor. Stryker'ın melek silahlarını Carmilla'dan aldığını bir bölümde söylemiştir. Ancak anlamadığım, bu silahları almak bu kadar kolay mı? Stryker hikayesi her ne kadar teorik olsa da geçmişte soylular tarafından ailesinin başına bir şey geldiği veya onu yıllarca köle olarak kullandıklarını düşündürmekte. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler ile karşılaşacağız ve en önemlisi sizin bu konudaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar video başında söylediğim gibi burada anlatılan hikaye tamamıyla teorize edilmiş bir biçimde sunulmuştur. Yani gerçek bir dayanağı yoktur. Sadece bu işi ailesinden kesin olarak nefret ettiğini biliyoruz ve diğer kraliyet ailelerinden, ama bunun nedenini veya neye dayandığını tam olarak bilmiyoruz. Bizim tahminimize göre de ailesinin katledilmesi veya onun gibi bir şey sebep olmuş olabilir. Umarım bu hikayeyi sizler beğenmişsinizdir. Yorumlara da yazın arkadaşlar, bakalım kimler beğenmiş. Seviliyorsunuz. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda özellikle fikirlerinizi belirtebilir veya videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Tabi katıl üyesi olursan da harika olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.